Bugün Orta Doğu'da neden bu kadar çok savaş var? Neden Irak'ta barış, Suriye'de istikrar, Lübnan'da denge bir türlü kurulamıyor? Cevap bir haritanın içinde gizli. Bu harita 1916'da Birinci Dünya Savaşı daha bitmeden İngiliz ve Fransız diplomatlar tarafından bir masada çizildi. Ve kimseye sorulmadı. Ne Türklere, ne Araplara, ne de bölgedeki diğer milletlere. Orta Doğu'yu cetvelle böldüler. Kimi toprakları İngiltere aldı, kimini Fransa, kimini Çarlık Rusyası. Ve böylece bugünkü Irak, Suriye, Ürdün, Filistin gibi ülkelerin sınırları masa başında hazırlandı. Ama bu sadece bir paylaşım planı değildi. Bu bir sömürge pazarlığıydı. Düşünün, bir an için hayal edin. Birileri sizin evinizin tam ortasından dümdüz bir çizgi çekiyor ve artık evin bu tarafı Fransa'ya, diğer tarafı İngiltere'ye ait diyor. Aileler parçalanıyor, kardeşler farklı ülkelerde kalıyor, yüzyıllardır bir arada yaşayan topluluklar bölünüyor. İşte yaşanan tam olarak buydu. 100 yıl önce çizilen bu sınırlar bugün bile milyonlarca insanın kanıyla sulanmaya devam ediyor. Peki nasıl oldu da iki adam bir harita ve bir cetvelle bütün bir bölgenin kaderini değiştirdi? Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen videonun sonuna kadar kalın. Çünkü anlatacağım bilgiler dünya tarihinin en az bilinen olaylarından birini aydınlatacak. Ve belki de haberleri izlerken artık farklı bir gözle bakacaksınız Orta Doğu'ya. Çünkü bu bir tarih dersi değil. Bu hala devam eden bir parçalanmanın başlangıç noktası. Bu Sykes-Picot Anlaşması. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Yıl 1916. Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında Londra'daki bir ofiste Mark Sykes ve François Picot isimli iki diplomat masanın üzerine yaydıkları bir haritanın başına eğilmiş, ellerindeki cetvellerle çizgiler çiziyorlar. Bu çizgiler binlerce yıllık tarihiyle kadim Orta Doğu'nun kaderini yeniden yazacak olan çizgiler. Ne diller, ne kültürler, ne de yüzyılların oluşturduğu toplumsal bağlar umurlarında değil. Onlar için önemli olan tek şey kendi imparatorluklarının çıkarları. İşte bu iki adamın o gün çizdiği sınırlar bugün hala izlediğimiz haberlerdeki kan ve gözyaşının temelini oluşturuyor. Suriye'deki iç savaş, Irak'taki mezhepler arası çatışmalar, Filistin sorunu, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin yükselişi. Hepsi bu odada çizilen sınırların uzun gölgesinde filizlendi. ...20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu... ...yüzyıllardır hükmettiği topraklarda artık çözülme dönemine girmişti. Balkanlar gitmiş, Kuzey Afrika elden çıkmıştı. Geride kalan son büyük miras Orta Doğu'ydu. Irak, Suriye, Filistin ve Hicaz. Başlangıcı bilindik hikaye. Bu kısmını hepimiz biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılında Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girdi. İngiltere ve Fransa ise bu savaşın ortalarında Orta Doğu'nun haritasını değiştirmek için çoktan harekete geçmişlerdi bile. Savaş cephede sürerken masalarda petrol, limanlar ve ticaret yolları konuşuluyordu. Ama bunu açık açık yapamıyorlardı. Çünkü aynı zamanda Osmanlı'ya karşı ayaklanmaları için Arap kabileleriyle gizli pazarlıklar yürütüyorlardı. İngilizler Mekke Şerifi Hüseyin'e mektuplar yazıyor, eğer Osmanlı'ya karşı ayaklanırsa savaş sonrasında bağımsız bir Arap devletinin kurulacağını vaat ediyorlardı. Bu yazışmalar Hüseyin Mekmehon yazışmaları olarak tarihe geçti. Araplara bir rüya sunuluyordu. Ama o rüya henüz yazılırken bir başka masada kalın kırmızı kalemle başka bir kader çiziliyordu. Çünkü İngiltere, Çarlık Rusya ve Fransa bir yandan Araplara söz verirken aynı anda bu toprakları kendi aralarında paylaşmaya karar vermiş ve çoktan anlaşmışlardı. Ve işte o paylaşım planının ismi tarihe bunu hazırlayan iki diplomatın adıyla geçti. Sykes-Picot Anlaşması. Ama bu harita çizilmeden sadece haftalar önce İngiltere sahada hiç beklemediği bir yenilgiyle karşılaşmıştı. Anlaşmanın yapıldığı aynı yıl, yani 1916 yılının ilkbaharında İngiltere Orta Doğu'da çok büyük bir darbe aldı. Irak cephesinde General Townshend komutasındaki 13.000 kişilik İngiliz ordusu
Osmanlı birlikleri tarafından Kutulamare'de kuşatıldı. İngilizler büyük bir bozguna uğradı. Teslim olmak zorunda kaldılar ve Osmanlı askerleri tarafından esir alındılar. Bu İngiltere için sadece askeri bir yenilgi değil, bölgedeki imajlarına da ağır bir darbeydi. Ama cephede kaybeden İngilizler her zaman olduğu gibi masada kazanmak istiyordu. Kut'taki hezimetten sadece 17 gün sonra 16 Mayıs 1916'da Londra'da haritalar masalara serildi. Sahada paylaşılması onlar açısından zor görünen Osmanlı toprakları masada paylaşılıyordu. Planın merkezinde de ülkelerine bağlı iki diplomat vardı. İngiliz Mark Sykes ve Fransız François Picot. Londra'da bir masaya oturdular, cetvelleri ellerine aldılar. Masada kaderleriyle oynanan milletlerin hiçbir temsilcisi yoktu. Sadece çıkar hesapları, petrol bölgeleri ve stratejik limanlar konuşuluyordu. Fransa, Suriye ve Lübnan istiyordu. İngiltere ise Irak, Ürdün ve Filistin'i almayı düşünüyordu. Filistin şimdilik uluslararası bir yönetime bırakılacaktı. Çünkü orası için çok daha uzun vadeli başka planlar vardı. Ama bu paylaşıma üçüncü bir ortak daha dahil edildi. Çarlık Rusyası. Savaş sonunda Ruslara Doğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Van, Trabzon hattı ve boğazlara serbest erişim vaat edildi. Ayrıca Kuzey İran ve Hazar çevresi de Rusya'nın nüfuz alanı ilan edildi. İskenderun ise serbest bir liman olacaktı. Bu anlaşmadaki aslan payı her zaman olduğu gibi bölgedeki petrol alanlarını kontrol edecek olan İngilizlerindi. Haritada bölgeler farklı renklere boyandı. Her renk bir imparatorluğun gelecekteki hakimiyetini temsil ediyordu. Bu bir savaş sonrası barış planı değil, bariz bir şekilde halkların geleceğini ipotek altına almaktı. Orta Doğu haritası kağıt üzerinde üç ülkenin çıkarlarına göre yeniden şekillendiriliyordu. Ve en dikkat çekici olanı da şuydu. İngiltere tam da bu sırada Araplara bağımsızlık vaat ediyordu. Mekke Şerifi Hüseyin'e gönderilen mektuplarda savaş bittiğinde özgür bir devletiniz olacak deniliyordu. Yani bir yandan ayaklanmaya teşvik ediliyorlar ama diğer yandan toprakları çoktan paylaşılıyordu. Hüseyin, Haziran 1916'da Hicaz'daki Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırmıştı. Araplara bir rüya vaat edilmiş fakat onlar daha bu rüyayı görmeye başlamadan arkalarından başka bir senaryo yazılmıştı. Hoş, Araplar da üzerine düşeni çok fazlasıyla yapmıştı. Ve bu anlaşma son derece gizliydi. Ne Osmanlı'nın haberi vardı, ne Arap liderlerinin, ne de dünya kamuoyunun. Masa başında hazırlanan bu planın ifşa olması çok kısa süre sonra bambaşka bir yerde Moskova'da patlayacak bir devrime bağlıydı. ...1917... Moskova'da Çarlık Rusyası devrildi, Bolşevikler iktidara geldi. 350 yıllık Çarlık yönetimi ve 300 yıllık Romanov hanedanı tarihe karıştı. Devrimin önderi Lenin, eski rejimin tüm gizli anlaşmalarını kamuoyuna açıklayacağını ilan etti. Ve birkaç hafta içinde Sovyet gazetesi Pravda, Sykes-Picot anlaşmasının tam metnini yayınladı. Ardından da İngiliz Manchester Guardian gazetesi bu belgeyi Batı kamuoyuna taşıdı. Artık gizli kalması planlanan paylaşım planını tüm dünya duymuştu. Ve özellikle Araplar için bu büyük bir şoktu. İngilizlerin savaş boyunca kendilerine ne vaat ettiğini çok iyi biliyorlardı. Eğer Osmanlı'ya karşı ayaklanırlarsa savaş sonrasında bağımsız olacaklardı. Ama şimdi görüyorlardı ki kendi toprakları çoktan İngiltere ve Fransa arasında bölüşülmüştü. Bu bir hayalin çöküşüydü. Araplar kandırıldıklarını anlamıştı. Ama artık çok geçti. Mekke Şerifi Hüseyin'in liderliğindeki Arap isyanı çoktan başlamıştı. İngilizlere güvenerek yıllardır birlikte yaşadıkları Osmanlı'ya karşı baş kaldırmışlardı. Şimdi ne Osmanlı'ya dönebiliyorlardı ne de Batı'ya tam olarak güvenebiliyorlardı. Emperyalist çıkarlar için kullanılmışlar ve ortada bırakılmışlardı. Şerif Hüseyin'in oğulları hayal edilen bağımsız devletin lideri olabilmek için harekete geçti. Ama İngiltere onların bu hayalini bile yeniden şekillendirdi. Sonraki yıllarda Şerif Hüseyin'in oğullarından biri olan Faysal, Irak kralı, diğer oğlu Abdullah ise Ürdün kralı yapıldı. Bu hayal ettikleri gerçek bağımsızlık değildi. Batı'nın belirlediği sınırlar içinde bir teselliydi.
Anlaşmanın ifşası sadece Arap dünyasında değil, Osmanlı İmparatorluğu'nda da çok büyük yankı uyandırdı. Neticede paylaşılan toprak Osmanlı'nındı. Ve bu toprakların savaş henüz bitmeden masa başında bölüşüldüğünü öğrenmek İstanbul'daki yöneticiler için bir yıkımdı. Anlaşmanın maddeleri Osmanlıca'ya çevrildi ve basıldı. Güneydoğu Anadolu'da müthiş bir karşı direnişle karşı karşıya kaldı emperyalist devletler ve o bölgede hayal ettikleri işgalleri gerçekleştiremediler. Enver Paşa ve İttihat ve Terakki kadroları ise bu belgeyi Batı'nın gerçek yüzünü göstermek için propaganda aracı haline getirdiler. Arap kabilelerine gönderilen telgraflarda İngilizlerin ikiyüzlülüğü anlatılıyor. Bakın sizi kandırdılar, size özgürlük vaat ettiler ama topraklarınızı Fransızlarla paylaştılar deniyordu. Osmanlı için bu ifşa sadece bir diplomatik skandal değil, aynı zamanda Arapların sadakatini kazanmak için son bir fırsat olarak da görülüyordu. Ama geç kalınmıştı. Arapların sadakati artık Osmanlı'ya değil, her şeye rağmen İngiltere ve diğer emperyalist devletlereydi. İngiltere bölgede fiili varlığını kurmaya çoktan başlamıştı bile. Ve Osmanlı savaşın sonuna doğru iyice güç kaybediyordu. Üstelik bu planı vaktinde öngörememiş, müdahale edememiş, kendi toprağı olan Orta Doğu coğrafyasında bütünlüğü sağlayamamıştı. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan sadakat de böylece uçup gitmişti. Anlaşmanın Bolşevikler tarafından ifşasıyla Sykes-Picot Anlaşması kamuoyuna sızdırılmış ve siyasi olarak bozulmuştu. Ama bu fikir tamamen masadan kalkmadı. Aksine biraz daha eğilip bükülerek yeniden yürürlüğe kondu. 1920'de toplanan San Remo Konferansı bu gizli planın yeniden doğduğu yerdi. Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Belçika temsilcilerinin katıldığı konferansta 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıkan Osmanlı İmparatorluğu topraklarının ve Orta Doğu petrollerinin paylaşılması konuşuldu ve Sevr Anlaşması'nın son hali hazırlandı. Ve toplantıya hiçbir Türk yetkili davet edilmedi. İngiltere ve Fransa, 1. Dünya Savaşı'nın galip devletleri olarak Orta Doğu'yu resmen aralarında bölüştüler. Ve bu paylaşımı manda yönetimi adı altında meşrulaştırdılar. Peki manda ne demekti? O güne kadar kimse böyle bir şey duymamıştı. Tam da bu tarihlerde kurulan Milletler Cemiyeti, ulusların kendi kaderlerini yönetebilme hakkı olduğuna inanıyordu ama bunun önünde ufacık bir engel vardı. Söz konusu ulusların böyle bir hakkı vardı ama böyle bir yeteneğe sahip değillerdi egemen devletlere göre. O yüzden bu yetenekleri gelişene kadar büyük bir devletin himayesinde olmalıydılar. İşte bu nedenle de Fransa, Suriye ve Lübnan'ın hamisi ilan edildi. İngiltere, Irak, Filistin ve Ürdün'ü aldı. İşte manda bu demekti. Osmanlı'nın Arap toprakları üzerindeki bütün haklarından vazgeçmesi, bağımsız bir Ermenistan, özerk bir Kürdistan kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca İzmir ve Trakya Yunanistan'a bırakılacaktı. Adana ile Antalya ve gerisindeki topraklarsa İtalya ve Fransa'nın etkin olacağı bölge olarak tayin edildi. Boğazlar her zaman ticaret ve savaş gemilerine açık tutulacaktı. Osmanlı'nın son sadrazamı Damat Ferit'in teslimiyetçi tavrı neticesinde ünlü Sultanahmet mitingleri düzenlenecek ve halk ayağa kalkacaktı. Türk milleti manda yönetimini kabul edemezdi. Neticede Sykes-Picot diplomatik olarak ölmüştü belki ama San Remo'da manda sistemi kılığında yeniden doğmuştu. Tüm bunlar olurken Anadolu ne teslimiyetçi ne de yenikti. Bir ulus yeniden ayağa kalkabilmek için mücadele ediyordu. İstanbul'daki merkez otorite artık çökmek üzereydi ama Anadolu'da yeni bir hareket doğuyordu. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı süreci, Batı'nın masa başı planlarına karşı açıkça bir meydan okumaydı. ...1919'da peş peşe toplanan Erzurum ve Sivas kongrelerinde Türk milletinin kendi kaderini tayin hakkı açıkça ilan edildi ve misak-ı milli sınırlarına karar verildi. Bu karar sadece Türk milletinin sınırlarının değil, aynı zamanda Sykes-Picot'a verilen en net siyasi cevabında temeliydi. Ama Türkiye bu mücadeleyi büyük ölçüde başarıyla verirken Orta Doğu'nun geri kalanı İngiltere ve Fransa'nın gölgesinde şekillendi. O yıllarda bir başka kırılma daha yaşandı. İngiltere 1917'deki Balfour Deklarasyonu'nu resmileştirdi. Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasını desteklediğini dünyaya duyurdu. Böylece Filistin hem manda bölgesi oldu
hem de bir başka halk için yeni bir vaade dönüştü. Bu Arap dünyasında yeni bir kırılmanın habercisiydi. Filistin sorununun temeli de işte bu noktada atıldı. Bu sırada İran görünürde bağımsızdı. Ama gerçek öyle değildi. İngiliz etkisi her yere sinmişti. Petrolü kontrol eden İngiltere, içerideki iktidar mücadelelerini de perde arkasından yönetiyordu. İran'da tıpkı komşuları gibi savaş sonrasında sınırları çizilmiş ama kaderi başkasına bağlı bir ülkeye dönüşüyordu. Sonuçta harita tamamlanmıştı. Ama o çizgiler coğrafyayı ayırmaktan çok halkları parçalamıştı. Ve sınırlar, Sykes-Picot ile haritada çizilen o sınırlar savaş sonrasında neredeyse aynen kabul edildi. Hiçbir etnik yapı, hiçbir dini denge, hiçbir tarihsel birliktelik dikkate alınmadı. Bu yüzden bugünkü Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve fiziksel olarak hiçbir sınırının kalmadığı Filistin gibi ülkeler kanlı ve trajik çatışmaları içinde barındırıyor. Bir masada birkaç adam, bir harita, birkaç çizgi ve bu çizgilerin kaderini belirlediği milyonlarca insan. Sykes-Picot Anlaşması belki kağıt üzerinde gizli bir mutabakattı. Ama etkisi 100 yılı aşkın bir süredir devam eden bir parçalanma, belirsizlik ve öfke olarak bölgenin damarlarında dolaşıyor. Irak'ta hiç tam anlamıyla kurulamamış bir devlet düzeni. Suriye'de mezhep eksenli bir iç savaş. Filistin'de hala çözülemeyen ve ağırlığı hepimizin üstünde dolaşan büyük bir trajedi. Lübnan'da yıllardır süren siyasi krizler. İran'da dış müdahaleye açık siyasi bir denge. Ve her biri o çizilen sınırların masa başı hesapların bıraktığı birer iz. O haritayı çizenler bugün çoktan öldü. Ama o çizgiler yaşıyor ve hala birçok trajediye gebe. Orta Doğu'yu anlamak için sadece bugüne bakmak yetmez. Bir asır önce çizilen haritayı ve o haritanın neleri unuttuğunu, kimleri dışladığını, neleri hesap etmediğini hatırlamak gerekir. Çünkü bu sadece tarih değil. Bu hala devam eden bir kırılmanın, hala açık ve kanayan bir yaranın hikayesi. Bu, Sykes-Picot'un gölgesinde geçen 100 yıl. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü anlatılacak daha çok hikaye var. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.